Hadi başlayalım. Gitgelli bir şey yapıp oraya da böyle direkt marka bağlayalım istiyorum. Bu sürdürülebilir tarafta uzman olan influencerlar vardı. Sosyal medya konusunda. Onun dışında pişiri videoları zaten devam ediyor. Şöyle diyelim o da kurgu istemiyorlar. %80'i etkinlik şahsında ama Web sitemizi yeniliyoruz. Haberimiz bile olmadı. Ya bizim pazartesi statüslerimiz şu yüzden yapılıyor. Burada minik minik bir sürü süreç var. Aynı anda yürüyen. Bizim için önemli işleri bir arada tutabilmek için aslında bir sürü küçük iş yapıyoruz. O küçük işlerden hem herkesin haberi olsun istiyoruz. O yüzden hep bir aradayız. Şirketle ilgili her şeyin bütün şirket tarafından biliniyor olması çok verimli bir konu. Yani biz bayağı göz önünde bir yapıyız aslında. Belki bizi tanımazsın ama bizimle bir gün içerisinde birçok kere karşılaşabilirsin. az önce yaptığım şarkı yapımcım tarafından fazla kaliteli bulundu. Mesela sabah uyandın veya iştesin, okuldasın, sosyal medyayı açtın, bir göz gezdirdin ne var ne yok diye. Önüne çeşit çeşit içerikler düştü. Veya eve dönüyorsun, sokakta konser afişlerine gözün takıldı. Organizasyonlar, bunların birçoğunda ya sanatçılarımız var ya o organizasyonları biz düzenliyoruz. Açtın TV'yi, bir reklam düştü önüne. Platforma geçtin, kuruldun karşısına, açtın bir seri. Uykun geldi, yatmadan dedin ki bir YouTube videosu izleyeyim. İşte tüm buralarda karşına çıkan içeriklerin, fikirleri, müziklerin üretimi, videoların prodüksiyonu, sanatçıların, influencerların stratejileri. Yani yeni medyanın sahne arkası burada. Bir sürü ajansın birlikte çalıştığı tek ajans gibi bir yapı aslında. Production, post production. Konserler, festivaller, eventler. Halı kilim travel gibi bir noktadayız. Böyle bir düzenin içerisinde yer almaktan çok mutluyum. Burayı seviyorum. Ben artık bu hayatı kaldıramıyorum. Bu içeriğin bizim tarafımızdaki anlamı çok büyük. Yani bu kadar elinizin altında, bu kadar gözünüzün önünde bir şirketiz aslında. Ama bir yandan ne iş yaptığımızı anlatmakta zorlanıyoruz. Eğer biz kendi olduğumuz alanı büyütmek istiyorsak, yaptığımız işin ne olduğunu insanlara iyi anlatmamız lazım. Biz kendi işimizi anlatamazsak bu alanı büyütemeyiz. Çünkü bu alanda çok fazla yeteneğe, çok fazla kalifiye insana ihtiyaç var. Bu seriyi belki izleyen insanlar diyecek ki, bak bu iş yeni bir iş ve tam bana göre bir iş. Veya benim yeteneğim tam işte şöyle bir ortamda şu şekilde ortaya çıkabilecek ve potansiyelini gerçekleştirebilecek bir yetenek. Yani bizim alanın büyümesi, bizim alanın anlaşılmasıyla alakalı. Bu arada Zeynep sordu. Benim o tarafta... Onunla ilgili bir toplantı koymamız lazım. Aslında hani bir kadının kendini gerçekleştirme hikayesi. Öyle bir şey olduğunda çok yani. Heyecanlandım şu an. Beni çok heyecanlandırdı. Tebrik ederiz. Ben bambaşka biri oluyormuşum değil mi şuradaki konuşmadan sonra? Aslında hiç o insan değilmişim. Hiç. Ama size kötü bir haberim var. Çok tatlı biriyim. Bir Emircan'la da aslında ekipçe bu hafta bir tık daha rahat diye biliyorum. Yeni albümün çıkış şarkısının ismi ne olacak? Daha ismini koymadı. Harika bir lokasyonumuz var. Bu ofisi bulduğumuz için çok mutluyum. Ama bu ofisi de nasıl bulduk, niye bulduk? Bence asıl konu bu. Çünkü biz pandeminin ortasında yaklaşık 3 ay sonra ofis aramaya başladık. Zaten bu tümüyle bir manyaklıktı. Pandemi birçok açıdan düşünceleri değiştirdi. İşe bakış açısını da değiştirdi ve o dönüşüm, o değişim geliyordu. Ve biz her şeyi eskisi gibi tekrar kurup hadi deseydik eminim hem kendi motivasyonumuzu sağlayamayacaktık hem de çalışanların motivasyonunu sağlayamayacaktık. Biz o treni üzerimize gelirken gördük ve dedik ki bizim bunu değiştirmemiz lazım. Valla millet gider Mersin'e, biz gideriz tersine gibi bir durum oldu. Pandemi oldu, herkes ofisini kapattı, maliyetleri azalttı. Biz yeni ofis yaptık. Tabii ki burada Tolga'nın fikirleri, Tolga'nın cesareti her zaman belirleyici oldu.
ortak alanların en büyük alanlar olduğu, toplantı odalarının sadece o an işi olan insanlar için var olduğu bir ofis olsun. Mesela burada Ceylin Akademi tarafı için çalışıyor. Genel olarak size burayı seçiyorsunuz değil mi? Ya burası bize çok iyi geldi. Burada güzel fikirler buluyoruz çünkü. Bak, kendi kendine şey de yapmış. Burada herkes kendi alanını, kendi zamanını kendi yaratıyor. Bu arada ofise her gün gelmek de zorunlu değil. Hibrit dediğimiz sistem, ofis artı ev sistemiyle çalışıyoruz. Ama buradaki en büyük hikaye bence tamamıyla senin dinamiğinin iş dinamiğiyle birleşmesi hikayesi. Ofisin kendi bir tatlı bir akışı var. Senin de kendi bir akışın var. İkisi birleşiyor ve biz bunun nasıl birleşeceğine karar vermiyoruz. Sen karar veriyorsun. Hypers'ın odağında talent var ve talent'ın etrafında talent'ın ihtiyaçlarını karşılayan birimler var. Dolayısıyla her oda farklı bir ekipmiş gibi görünse de her biri merkezinde talent olan Hypers'a hizmet ediyor. Çok başındayız konunun, yani gidilecek çok yol var. Çünkü biz Jeton'u kurarken de Jeton'un tagline'ı eğlence iletişimi ajansıydı. Kendimizi öyle ifade ediyorduk. O zaman da eğlence iletişimi diye bir şey yoktu Türkiye'de. Böyle bir pazarlama ajansı yoktu. Hypers hikayesini aslında tam anlamak için öncesine bir tık bakarsak bizim hikayemiz nerede başlıyor yani? Beşiktaş Kültür Merkezi'nde pazarlama departmanını kurmak için girdim. Pazarlama, iletişim, menajerlik departmanını. Yaklaşık 3 sene BKM'nin içerisinde Yılmaz abinin ustalığı yönünde orada çok yoğun bir dönem oldu. Ne yaptık? Bir tane ufak ekip kurduk. Beşiktaş Kültür Merkezi'nin birçok konserinin, filminin, dizisinin iletişimini yaptık. Hatta o zaman menajerlik de yapıyordu BKM. Oyuncularının da iletişimlerini planladık. Daha fazla bilet satması, daha fazla insana ulaşmasıyla ilgili çalışan bir ekip kurduk. Eğlence iletişimi diye başlık koyduk buna. Jamuna koy. Jamiriyo. Haydi görüşürüz. Bu eğlence iletişiminde o kadar ilerlemeye başladı ki diğer film şirketleri, başka kurumsal markalar BKM'ye acaba siz de bizim şu dijital iletişimimize, pazarlamamıza el atsanız mı demeye başladı. Hatta biz dışarıya iş yapmaya başladık. Bu böyle artarak ilerleyince BKM ile masaya oturduk. Dedik ki gelin biz bir ajansa dönüşelim. Eğlence iletişimi başlığı altında hizmet veren bir ajansa dönüşelim. Siz de bizim en büyük müşterimiz olun. Nasıl olur? Olur. Peki. Sıkıştık. Jeton'u kurduk. Jeton 6 sene bu alanda hizmet verdi ama ilk seneleri hep eğlence iletişimi üstüneydi. Özellikle ilk 3 sene. Hem bütün eğlence projelerinde hem bütün işte film projelerinde yine aynı şekilde sanatçı iletişimlerinde hep tosladığımız bir duvar vardı. O tosladığımız duvar karşımızdaki kişinin veya yapının bizimle tam olarak aynı görüşte olmaması hikayesiydi. Şimdi illaki bizim işimiz geleceğe doğru bakıp bundan sonraki 2 yılı, 3 yılı, 5 yılı öngörüp karşımızdaki insanı buna hazırlamak. Bizden olan talep de o değil. Bizde olan talep de bugünün şartlarında o insanın hızlı çözümler araması. Yani hadi gelin sosyal medyama postları atın, hadi işte altına şunu yapın, bunu yapın. Tamam yapalım ama gel sen bu yönlerde içerik üretmeye başla, spor içerikleri, baksana spor markaları gelsin o falan filan derken iş karışmaya başladı. Yapımcılar, menajerler vesaire bize ufak tefek mesafe koymaya başladı. Çünkü biz fazlaca aktif olduk sanatçıların hayatında. Hatta sanatçıların YouTube kanallarını yönetmeye çalıştık. O dönem onun için çok girişim yaptık. Ama farklı yapılar çıktı karşımıza. O işte olmadı. O zaman çalıştığımız menajer şirketinin sahibi bir beyefendi şunu demişti. Bak dedi 2 sene sonrasını görüyorsan bu avantajdır. Ama 5 sene sonrasını görüyorsan bu bir batma biçimidir. Bugün yapman gereken şeyler var. İşte çalıştırman gereken personel var. İşte satın alman gereken ekipman var. Tahsil etmen gereken paralar var. Ve bu seni
5 sene idare etmeyecek ve sen bir yerde çözüleceksin. Bu arada bence çok haklıydı. Yani şu an görüyorum ne kadar haklı olduğunu. Çünkü o dönem biz Jeton'un ilk senelerinde çok zorlandık. Hatta sanatçılarla çalıştığımız noktada her yapamadığımız projelerde ya biz niye bu kadar bir sonraki adımları oluşturmaya çalışıyoruz? Hani biz niye bugünün şirketi olamıyoruz diye kendimi çok sorguladığım dönemler oldu. Bir şekilde bu yürümüyordu. Ve sonra dedik ki biz kurumsal markalarla çalışmaya başlayalım ve eğlence iletişimi konusu bizim için artık yavaş yavaş kapansın. Çünkü burada biz tam doğru formda ilerleyemiyoruz. Yani eğlence sektörünün dışından da markalar almak zorunda kaldık hayatta kalmak için ve sürdürdük. Gayet iyi gitti işlerimiz. Ve ajansı Publicis Network bizden devraldı. Yattım, düşündüm, sakin dedim ki benim gerçekten yapmak istediğim şey ne? Bir şey yarım kaldı o hikayede. Yani gitmek istediğim bir yol vardı o eğlence dünyasında ama bir şekilde o yol açılmadı bize. Hep bir yerde tıkandık. Peki dedim bu insanların sorumluluklarını ben alsaydım ne olurdu? Yani ben bir yetenek ajansı kursam ve gerçekten o filmleri, o dizileri, o içerikleri, o yetenekleri ben yönetiyor olsam ne yapardım? Ve bir şekilde cesaretimi topladım. Dedim ki evet artık burası bir yetenek yönetimi ve içerik ajansı. Ve başladık çalışmaya. O gün bugün aslında yaptığımız şey zamanında tosladığımız duvarı yıkmaya çalışmak. O duvarda neydi? Başkalarının fikirleri. Hadi bakalım o zaman. Böyle olunca ne oluyor? Aklındaki projeleri tek tek hayata geçirmeye başlıyorsun. Ve ondan sonra işler yavaş yavaş değişmeye başladı. Çok aktif bir dünyaya başladık. Diğer alt kategoride Dekor değiştirmek gibi bir talebi var mı? Yani markalar daha jenerik hizmetlerin peşinde. Ben sadece o çok incelikli bir şeylerine çalışıyorum. Onların iz düşümlerini çok kolay yaparım. Şimdi bu yapımızı anlatmak bir konu bizim için. Aşmaya çalıştığımız bir bariyer, bir challenge olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü karma yapıları anlatmak çok kolay olmuyor ama ben çok basit bir yoldan anlatacağım hikayeyi. Şimdi temelde bizim yapımız yetenek üstüne kurulu. Yani talent dediğimiz arkadaşlarımız üstüne kurulu. Aslında bir yeteneğin bütün potansiyelini ortaya çıkarmak için kendini daha iyi ifade etmesini sağlamaya çalışıyoruz. O kendini daha iyi ifade ettikçe yarattığı iş potansiyeli de artıyor. Biz o iş potansiyelini her açıdan değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi başlangıçta bu kadar geniş çaplı bir operasyon değildi. Biz küçük bir tarafından başladık işe. Nasıl? Ne vardı? Tabii ki menajerlik boyutu vardı iş. Ve tabii ki satış tarafı vardı. Bu başlangıçta küçük bir operasyondu. Bunun her zaman iki muhatabı oldu. Halen de öyle. Markalar ve ajanslar. Biz bu aset dediğimiz şeyleri markalara ve ajanslara satıyoruz aslında. Bundan yaklaşık 5 sene önce aslında markalara anlatmaya çalıştığımız şey siz neden bu isimlerle, influencerlarla işbirliği yapmalısınız ve neden onların Instagram'larında var olmalısınız, neden YouTube kanallarına entegre olmalısınız gibi daha yolun çok başında bunun artılarını, eksilerini onlara anlatmaya çalışıyorduk. İlk başlarda yaptığımız basic projeler daha komplike projeler olmaya başladı ve daha uzun vadeli, daha yüksek ses getiren işler yapmaya başladık. Yani öyle bir noktaya gelindi ki markalar ya da ajanslar gelin birlikte bir platform dizisi oluşturalım bile diyebilir bize. Biz o süreçte prodüksiyondan, casting'e, senaryosundan, platform ilişkilerinin sürdürülmesine kadar tüm süreci aslında yönetebilecek durumdayız. Kanala YouTube üzerindeki sizin girip
videolar izlediğiniz alanda aslında bir de o videoların içinde olduğu kanallar var. Bu kanallar bazı multi-channel network dediğimiz yapılar tarafından yönetiliyor. Yani arka tarafta bazı şirketler var. Biz direkt YouTube tarafından sertifikalanan, onlar tarafından eğitim alan ve denetlenen kurumlarız. En büyük partnerimiz de YouTube. Haftalık toplantılarımız var, aylık toplantılarımız var. Bizim sürekli performansımızı ölçüyorlar. Ve daha iyisini ne yaparız, nasıl yaparız, onlar nasıl destekleriyle ilgili sürekli de masadayız. Ve tabii ki az önce bahsettiğim gibi kanallarımıza hizmet vermek için, yeteneklerimizin yarattığı sosyal medya içeriklerine destek vermek için oluşturduğumuz küçük bir prodüksiyon ekibi vardı. Biz yaklaşık 2-3 yetenekle başladık Hypers'a. Berkcan Güven, Chubby, İki Anne Bir Mutfak diye bir kanalımız vardı. Özellikle Chubby hikayesi enteresan bir hikaye. Ben Bilgi Üniversitesi'nde sinema televizyon okumuştum. Ondan sonra Ayla filminde yapım asistanı olarak 2,5 sene çalıştım. Tolga abi bana DM attı. DM'den yürüdü yani. Ona ulaşıp karşısına oturup Chubby biz seninle çalışmak istiyoruz dediğimiz bir toplantı var ve Chubby şaşkınlıkla abi siz niye geldiniz, beni nereden buldunuz? Tabii o sıra çok fazla inanmıyorsun, böyle dolandırıcı gibi geliyor sana ilk önce. Çünkü öyle bir yüksek vizyonlardan bahsediyor ki Türkiye'nin en büyük dijital platformu olacağız demişti ve doğal olarak yani inanmadım. Niye şu an biz konuşuyoruz falan diye paniklediği saniyelerin arkasından bir şekilde onu ikna ettik ve kamera arkasından kamera önüne getirdik. Nasıl açılış yapacağım abi? İlk çekimlerimi başladım YouTube'a karşı, yani profesyonel diyelim. Ve yavaş yavaş, yani bu artık 5 sene oluyor, 4,5 sene, 5 sene içinde Tolga'nın anlattığı bütün her şeyin gerçekleştiğini gördüm. Burada Tolga'yla danışarak ve buradaki bütün ekiple konuşarak ve burada işi yapa anladım ki kamera karşısında eğlenceli biriymişim ve kariyerimin en büyük dönüm noktası aslında burası oldu. Hypers benim için bir tycoon oyunu gibi. Böyle hani tycoon oyunlarda binalar yükselir ve büyür ya, ona şahit olan kişiyim. Daha sonra yaklaşık 1. yılımızın sonlarına doğru müzik ilgimizi çekmeye başladı. Başlıklarını çıkartalım. Hazır çok büyük bir alandayız ya. Biraz ona alan tanımak için yapıyoruz yani. Bence yaparız. Müzisyen anlamında ilk hayatımıza giren talent Zeynep Bastık oldu. Aslında ben o sırada ne yapmam gerektiğiyle alakalı çok fazla düşünüyordum. Aslında daha doğrusu çok başındaydım zaten her şeyin. Sonra bir gün Tolga bana dedi ki Zeynep sana YouTube kanalı açsak. Ben dedim ki ne yapacağız YouTube kanalında? YouTube kanalında ben ne yapacağım? Şarkı söyleyeceksin. Nasıl şarkı söyleyeceğim? Dedi ki bizim evde burada koltuğu koyacağız. Arkadaşlarımızı çağıracağız. İstediğin gibi kendin ol. Sana eşlik eden arkadaşlarını davet et. Birlikte çalın söyleyin, biz de onları kaydedelim dediler. İlk başta dedim ki olmaz yapmayalım, aman uğraşmayalım, ne izlenecek şimdi boşuna şey yapmayalım falan filan. Dedi ki gel yapalım. Dedim tamam yapalım. Sonra biz çekmeye başladık. Hatta işte şöyle çıktık yola. Tolga hani çekelim, beğenmezsek yayınlamayız dedi. Ve böyle tamamen kendi ekibimizle yaptığımız bir prodüksiyondu. Sonra o kadar hoşumuza gitti ki daha hiç yayınlanmadan baktık ki biz 18 tane video çekmişiz. Daha sonra bunları stoklu bir şekilde beklettik ve yavaş yavaş yayınlamaya başladık. Kanal güzel bir ivme kazandı. Tolga ki biz bu işi yaparız. Ben de senin kariyerinde sana destek olacağım. Bunu biz bir şekilde halledeceğiz. Bundan sonra ben varım dedi. Ben de dedim ki bence de yaparız. Kanaldan sonra şarkılar başladı, klipler başladı, besteler başladı, albümler, bir yandan hala kanaldaki coverlar devam ediyor derken biz Tolga ile birlikte bir kariyer inşa ettik. Tabii ki benim de böyle ekstra böyle biraz duygusal baktığım taraf oluyor çünkü gerçekten çok paralel ve böyle birbirimizi çok destekleyen şekilde yürüyen bir süreç olduğu için kendimi şanslı hissediyorum.
Zeynep hayatımıza girdiğinde tek bir takım gibi fikir üreten ve bunu hayata geçiren bir beyne dönüştük. Yıllarca anlatamadığımız her şeyi Zeynep'le aslında hayata geçirdik. Tolga dedi ki biz bu işi büyütürüz, biz başkalarına da bu hizmeti sağlarız. Ben dedim ki tabii ki de sağlarsınız. Ve ilk defa müzik yapım departmanımızı açtık. Biz burada influencerlarla başlamıştık. Daha sonra buraya müzisyenler eklendi. Daha sonra buraya sporcular eklendi. Daha sonra buraya uzmanlar eklendi. Ciddi bir yetenek ajansı olmaya doğru gidiyoruz. Ve aynı şekilde ihtiyaç duyduğumuz prodüksiyon da artmaya başladı. Tolga'nın şöyle bir cümlesi olmuştu bana hatırladığım. İşte Mali, seni YouTube yönetmeni yapalım. Senin title'ını YouTube Director olarak kodlayalım. Anlamadım. İşte reklam, klip çekeceğim, hani onları yapıyorum. İşte dizi yapmayı düşünüyorum falan. YouTube yönetmeni ne? Aslında Tolga'nın bana o gün önerdiği şey var olmayan bir meslek koluydu. O yüzden belki çok algılamakta zorlanmış olabilirim. Klipler, reklamlar, TV işleri falan derken bizim prodüksiyon tarafımız neredeyse 20-25 kişilik, içinde 7 tane yönetmen olan dev bir bölüme evrildi. Hypers'la devam eden bu süreçte ya ben işte şu an bir yönetmen olarak kendi macerama baktığımda da işte geleneksel bir yapıdan hiç bilmediğim bir yapıya girişim, işte YouTube yönetmeni olmak, o nedir falan. Yani şu ana kadar çektiğim, içinde bulunduğum işlere baktığımda gerçekten o dönemde birileri bana bunları yaşayacaksın, bak bu tarz işler çekeceksin, şu sanatçılarla çalışacaksın, bu markalara işler yapacaksın dediğinde ya hani çok iyi niyetli bir yaklaşım bu diyebilirdim. Sonrasında işte o 3 kişilik, 2 kişilik ekip sonrasında şu an geldiğimiz nokta 25 kişilik bir prodüksiyon ekibine dönüştük. Onların da prodüksiyonda çalışan herkesin de daha büyük tecrübelere ihtiyacı var. Ve sıra yapım tarafına gelmişti. Biz uzun content, seriler üretmek istedik. Ve bunun için ilk anlaştığımız platform Eksen oldu. Eksen'e kendi talentlarımızdan ve dışarıdan aldığımız 1-2 tane talentla birlikte 13 tane yapım ürettik. Ve buraya kocaman bir yapım bölümü ekledik. Şimdi 2022 için çok ciddi yapım planları var. 2023 için yine aynı şekilde yapım planları var. Ve adım adım aslında bir yeteneğin kendi yapımını da içeride üretebildiği, bir platforma da iş yapabildiği, kendi sosyal medyasına mikro bir içerik de üretebildiği, markalara projelerde yapabildiği, kendi etkinliklerini aynı çatı altında düzenleyebildiği çok ciddi bir kapı açtık. Çünkü etkinlik bölümü artık kendi biletli etkinliklerimizde, markalarla bir araya geldiğimiz etkinlikleri de her şeyi yapabilir hale geldi. Ve geldiğimiz noktada 100 kişilik bir kadroya ulaştığımız bir noktadayız. 200'e yakın markaya proje yapıyoruz. Ama bunu yaparken de talent, yetenek odağımızı asla kaybetmemeye çalışıyoruz. Çünkü daha yetenek tarafında gidilecek çok yer var. Bu creator business dediğimiz hikayede yeteneğin ekonomisini büyütmek Hypers'ın ana görevi. Bizim Türkiye'de çok daha fazla içerik üretisine ihtiyacımız var. Çok daha fazla yeteneğe ihtiyacımız var. Bunu bir köşede oturup oluşmasını bekleyemeyiz. Biz bunun için ne yapacağız? Bir online akademi kuruyoruz. O da çok yakında hayatınıza giriyor olacak. Şimdi 2 kategoriye indiriyoruz bütün bunları. Yani bütün kategorileri çıkartıp mutlaka hepsiyle ilgili bir tane eğitim olmak zorunda. Mayıs'ta bu eksikleri işte burayı 40 yapmaya çalışıyoruz. 2 tane eğitim var, evet. Dijital dünyada. Bizim yeteneklerimiz ve başkaca bir sürü alanına hakim uzman insanlar burada kendi yeteneğini bir eğitim videosuna dönüştürecek. Ve siz internet üzerinden kurduğumuz web sitesiyle ve app'imizle artık istediğiniz yeni medya alanındaki dersleri alabileceksiniz. Hatta bir yaz okulu planlıyoruz. Yakın zamanda da duyurusunu yapıyor olacağız. Şu an yaklaşık 70 yeteneğe hizmet veriyoruz ve bir yandan onlarla takım arkadaşı olup farklı bir sürü alanda hem içerik hem de ürün üretiyoruz. Biz bu baloncukları belki 2025'te 2 katına çıkarmış olacağız.
Belki burada yüzlerce talentımız olacak ve bu satış departmanı dev bir satış departmanına dönüşecek. Şu an dediğim gibi 100 kişiye yakın bir ekip hizmet veriyoruz ama hayalimiz bunu globalleştirmek. Edis şu anda Los Angeles'ta bayağı bir sürü şarkı kaydetti. Bu süreçte de Tolga Los Angeles'a gitti. Bu bize de şuradan ilham verdi. Yaptığımız işi çok daha iyi yapan ekipler varsa biz mutlaka o ekiplerle de çalışmak zorundayız. Burada ofis alanı bakacağım. Bu son gidişimde farklı alanlarda baktım.